Türkiye'nin en iyi Brawl Stars YouTuberları deyince aklınıza ilk kimler geliyor? YBJ, Onur Bilge, oyunların ustası, Slorian veya başka birçok YouTuber aklınıza geliyor olabilir. Fakat emin olduğum bir şey varsa o da bu soruyu Türkiye'nin en büyük Brawl Stars YouTuber'ı kim olarak sorsaydım hepimizin cevabının aynı kişi olacağı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açma ligine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Brawl Stars animasyonları izleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta sizlerin çok sevdiği seri. Yine Laz bunu yapıyoruz arkadaşlar. Belki de onu Laz Bunu Yap serisinden ya da başka bir videosundan tanıdınız. Ama bu oyun oynadıysanız eminim ki bir kere bile olsun onu gördünüz. YouTube'a başladığı ilk günden bu yana iki kanalında toplam 4 milyondan fazla aboneye ulaşan, yüklediği 3000'den fazla video ile tam 2 milyardan fazla izlenmeye ulaşan Laz Ali şu an bile hala en büyük Brawl Stars kanalı ve günümüzde bu yüksek izlenmeleri hala artmaya devam ediyor. Ama neden? Bir insan neden kariyerinin en zirve noktalarından birinde bu kadar büyük bir YouTube kanalından vazgeçer ki? Hem de üstünde hiçbir nefret veya linç olmamasına rağmen. Şu an video atsa tekrar yüz binlerce hatta milyonlarca izlenebilecek olmasına rağmen Laz şu an ne yapıyor? Neden video atmıyor? Ve en önemlisi Laz nerede? Her gün video çekme sorumluluğu senin hayatını bitiriyor. Öncelikle onu söyleyeyim. O sorumluluk büyük bir sorumluluk. Bir şey söyleyeyim mi? Sevmeden yapmış olsaydım 4 kere bırakmazdım. Tamam mı? Para kazanmak bile bazen umurumda olmadı. O yüzden bıraktım gittim ama genel olarak sevdiğim için yapıyorum. Para kazanmak dışında. Şu andan itibaren asla. Kanalları satmayı düşünüyor musun mu? Sen deli misin oğlum? Bu nasıl soru? Kardeşim şansını git. Verdiği emeklerin kıymetini bilmeyen insanlarda dene. Benim bundan 3 sene önce psikolojim bozulmuştu YouTube dolayısıyla. Böyle sürekli YouTube'da düşünüyordum, uyumuyordum. Anladınız mı? O zaman kapat artık, yeter. Yani seni bitirecek bu. Artık insanlıktan çıktın gibisinden söylemişti bana. Psikiyatriste gittim, ilaç kullanmıştım yani. Kaygı bozukluğu oluşmuştu bende, öyle söyleyeyim. Eğer meraklandıysanız siz videoyu beğenip yorum atın ve 200.000 abone yolculuğumda bana katılın. Ben de size Türkiye'nin en büyük Brawl Stars YouTuber'ının yani Laz Ali'nin hikayesini ve neden video atmadığını anlatayım. Laz Ali Trabzon'da kardeşlerinin en büyüğü olarak dünyaya geldi. Daha ilkokul yıllarından oyun oynamaya başlayan Laz Ali bu dönemlerde Atari salonlarına gidiyor, Cadillac ve Dinozorlar, Street Fighter, Tekken ve dönemin futbol oyunlarını oynuyordu. Ne kadar gününün çoğunu oyun oynayarak geçiriyor olsa da Laz Ali'nin okul notları hiç düşük değildi. Hatta öyle ki kendisi lisenin ilk zamanlarına kadar hep takdir almıştı. Çok başarılıydım. Sınıfın en iyilerinden biriydim. Hazırlık okuyordum falan. Liseye yeni geçmişim. Ama o kadar özgüvenliyim ki. Yine takdir yani belli. Bana 84.44'ten 4 vermişti. O zamanlar 1, 2, 3, 4, 5 vardı. Tam puan yoktu yani. Hani 85 alınca 5 alıyordum. O 4 verdiği için abi takdir alamamıştım. Sırf onun yüzünden. Eğitim hayatımı mahvetti. Özgüvenimi kırdı hoca. Hiç beklemiyordum. Ondan sonraki senelerde güvenim kırıldığı için hiç umurumda olmamıştı. Ne aldığım, takdirimi, teşekkürümü, o mu bu mu falan filan. Şok olmuştum ya. Fakat bu olay onu yıldırmamış ve kendisi liseden yüksek puanlarla hatta üniversiteyi de bölüm ikincisi olarak dereceyle bitirmişti. Üniversiteden mezun olmasıyla beraber ise birçoğunuzun bildiği gibi kendisi öğretmen oldu ve İstanbul'da mesleğine başladı. Fakat internette söylenen yalan bilgilerin aksine kendisi Türkçe veya matematik değil, ilkokulda sınıf öğretmeniydi. Öğretmenlik yıllarının başlarında Laz Ali'nin liseden Murat adına bir sınıf arkadaşı kendisini Clash of Clans klanına davet etti. O zamanlar Laz daha bu oyundan haberdar değildi. İlk başladığında da birçoğunuzun da yaşadığı gibi bu oyunda zorlanmıştı. Başarılı olmak için bir rehbere ihtiyacı vardı. Arkadaşı Murat ise ihtiyacı olan o rehberdi. Çünkü arkadaşı Murat o dönemlerde 7. seviye köy binası ile Şampiyonlar Ligi'ne çıkmıştı. Hatta Murat abi o dönemler sadece Ali abiye değil diğer oyunculara da rehber olması için 7-8 seviye köy binası ile nasıl Şampiyonlar Ligi'ne çıkılacağını anlattığı bir video çekmişti. Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Ben Murat Aydın. Şampiyonlar Ligi'ne bir köy 8 binasıyla veya köy 7 binasıyla nasıl çıkılır veya çıkılmışsa Şampiyonlar Ligi'nde nasıl mücadele edilir? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Edisiz, kapak fotoğrafsız ve düz anlatıma sahip olan bu video 17.000 gibi o dönemler için yüksek bir izlenme alacaktı. Bunu gören Laz Ali 7. seviye köy binasını yapmayı kendisi de denemeye karar verdi. Çünkü Murat ile liseden gelen bir rekabetleri vardı. Tarihler 19 Ağustos 2015'i gösterdiğinde kanalını açıp ilk videosunu yükledi. Evet arkadaşlar, bugün size
yine birkaç köy altı fullemesinden bahsedeceğim. O dönemler bilgisayarı da telefonu da iyi değildi. Ama zaten para kazanma gibi şeyler olmadığından aslında her şey arkadaşıyla eğlenceli bir rekabet olarak başlamıştı. Ve uzun bir sürede hobi olarak devam edecekti. 2016 Ocak ayının ortalarına geldiğimizde ise Laz Ali 1000 aboneye ulaştı. Fakat bu da her şeyin başladığı yerdi. Çünkü Laz 1000 abone oluşundan sadece 2 ay sonra 10.000 aboneye 10.000 aboneye özel teşekkür videosuyla karşınızdayız uşaklar. 4 ay sonra ise 50.000 aboneye ulaşacaktı. 50.000 abone olduk. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepiniz yani adamsınız. Bu dönemler sadece Clash of Clans'a sıkışıp kalmamış, aksine farklı içeriklerde de videolar çekmişti. O dönem ülkemizde mobil oyunların popülerliğinin artmasıyla Laz Ali de hızla yükseliyordu. Bu sıralarda Supercell'in yeni oyunu Clash Royale bazı ülkelerde çıkış yapmıştı. Fakat bu dönemler bugünün aksine biraz farklıydı. Laz ve o dönemin diğer YouTuber'ları Clash Royale Türkiye'ye daha gelmediği için oyunu APK olarak indirmiş ve diğer insanların da nasıl indireceğini APK linkleriyle göstermişlerdi. İlk çıktığı zaman ben APK'sini çekmiştim yani hani oyun Türkiye'ye daha gelmemişti. Google Play'de falan filan yoktu. APK'den indirip oynamıştık yani. O dönem bu onlara normal gelse de ileride pek de iyi sonuçlanmayacaktı. Laz Clash Royale hakkında videolar atmasıyla beraber çok hızlı bir yükseliş yakalamıştı. Evet, Clash Royale evet çok iyi bir oyun uşaklar. Hatta bu yükseliş o kadar hızlı artıyordu ki Laz daha 50.000 abone olmasının üzerinden bir ay bile geçmemişken 100.000 aboneye ulaşmıştı. Bu dönem yabancı oyuncu Rosetman, dönemin Clash Royale Türkiye birincisi Turkuaz yani Levent abi ve oyun gemisi gibi arkadaşlarıyla videolar çeken Laz Ali kanalına her gün attığı farklı oyun ve eğlence videolarıyla izleyicileriyle samimi bir bağ kurmuş, onların bir dostu, abisi olmuştu. Bugün yanımda oyun gemisinden Erkan, Rosetman kanalından Ömer ve Sanal Oyuncu kanalından Ramazan var. 2016'nın sonlarına geldiğimizde kanal hızla büyümeye devam eden Laz Ali yavaş yavaş özel hayatında zorlanmaya başlamıştı. Çünkü hem YouTube'a içerik üretmeye çalışıyor hem de bu yıllarda hala öğretmenlik yapıyordu. 2017 yılına girdikten bir süre sonra ise Laz Ali ikisi arasında bir karar vermesi gerektiğini anladı. Ya YouTube'u bırakıp öğretmenliği seçecekti ya da öğretmenliği bırakacak ve YouTube'a odaklanacaktı. Laz Ali ise hepinizin bildiği gibi YouTube'u seçti. Laz'ın YouTube'u seçmesi aslında o dönemler için büyük bir riskti. Çünkü günümüzün aksine YouTube'dan neredeyse hiç para kazanılmıyordu. Bu şekilde geçen haftalardan sonra 2017'nin Mart ayına geldiğimizde Laz Ali hiç beklemediği bir şeyle karşı karşıya kaldı. Sabah uyandığında telefonuna YouTube tarafından gelen bir mail her şeyi bir anda alt üst edecek ve Laz'ı çok zor bir durumda bırakacaktı. Merhaba Laz Oyun Oynay. Videolarınız için Supercell Oy adlı şirket tarafından telif hakkı kaldırma talebi aldık. YouTube'un geçerli telif hakkı yasalarına dayanarak daha önceden yüklemiş olduğunuz aşağıdaki videolarınızı YouTube'dan kaldırdık. Bu, telif yiyen videolarınızın artık izlenemeyeceği anlamına geliyor. Eğer ki YouTube kanalınıza birden fazla telif hakkı ithari gelirse ne yazık ki kanalınızı kapatmak zorunda kalacağız. Bunun olmasını önlemek için lütfen kullanmanıza izin verilmeyen içerikleri videolarınızda kullanmayın. Daha fazla bilgi için bize mailden ulaşabilirsiniz. Kendisine gelen mailde de yazdığı gibi Laz Ali'nin önceden atmış olduğu Clash Royale oynuyoruz Part 1 ve bot basmış hesap Clash of Clans videolarına Supercell tarafından telif atılmıştı. Atılan telifler hakkında video çeken Laz Ali videosuna konuyla ilgili şunları söyledi. Supercell Oy tarafından bana telif gelmiş. Yani Supercell Oy dediklerinde bildiğimiz bizim Supercell yani. Yıllardır videosunu çektiğimiz, yıllardır onun oyununu Türk abonelere tanıttığımız, ilk defa karşılaştım böyle bir durumda. Daha önce hiç karşılaşmadım. Gelmiş bana telif atay ya. Abi senin oyununu oynarız. Niye bana telif ataysın ya? Bu olay ne kadar kötü olsa da Laz'ı yıldırmayı başaramadı. Laz her gün videolar çekmeye devam etti. Bu dönem hafta içi ve pazar 16.30, 19.30, cumartesi ise 12.30, 16.30, 19.30'da bir haftada toplam 15 video yüklediği yoğun bir video düzeni vardı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu yoğun ve zorlu düzen bir yerde onu zorlayacaktı. 2018'in Mayıs ayında ise bu durumun göstergesi olacak o şey yaşandı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber online kafa topu oynuyoruz. Bu girişten sonra tamına 8 ay boyunca takipçileri Laz Ali'den herhangi bir video göremeyeceklerdi. Yorumlarda bir kısım insanlar Laz Ali'nin YouTube'u bıraktığını, kaza geçirdiğini, hatta öldüğünü söylerken bir kısım ise onun döneceğini söylüyordu. 8 aylık bekleyişin sonunda 28 Aralık 2018'de Laz Ali neden uzun video paylaşmadığını anlattığı bir açıklama videosu yayınladı. Samimi söylüyorum, çok samimi söylüyorum. Nereye bakacağımı da şaşırdım. Uzun zamandan beri kameranın karşısında geçmeyince insan şaşırıyor gerçekten. Bu videoda Laz ne kadar yoğun bir dönemden geçtiğinden bahsediyor ve takipçilerine çok net bir soruyu soruyordu. YouTube'u bırakmalı mıydı yoksa video sıklığı düşük bile olsa devam etmeliydi? Tahmin edebileceğiniz gibi takipçileri Laz'ın YouTube'a devam etmesini seçti. Ve bu videodan sonra hepinizin çok iyi bildiği o dönem tam anlamıyla başlamış oldu.
Laz Ali, Garloş, YBJ, Batu, Berat Ali Yılmaz, Hugo ve birkaç arkadaşının da içinde bulunduğu bu ekip 2019-2024 tarihleri arasında mobil oyun ekiplerinin en büyüklerinden olacaklardı. Özellikle pandeminin de gelmesiyle beraber 2020 yılı hepsinin prime yani altın çağlarını yaşayacakları yıl olacaktı. Sosijopi, Tomar 753, karakter çıkana kadar yemek yeme, Brawl Stars videoları izleme, çark çevirme, cezalı oyunlar ve özellikle Brawl Stars'ın ülkemizde popüler olmasına sebep olan o seri. Yani Laz bunu yap. O dönem Laz Ali'nin izlenmeleri çok hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Ve attığı neredeyse her video daha birinci saatinden 200-300 binleri görmeye başladı. Hatta öyle ki Laz bir yıl boyunca oyun işi trendlerden hiç düşmedi. En büyük patlamalarından biri ise hepinizin illaki bir kez duyduğu rap şarkılarından oldu. Laz Ali'nin attığı Brawl Stars rap şarkısı videosundan sonra popüler olan bu akıma o dönem neredeyse çoğu tanıdığınız kanal katılmıştı. Laz Ali'nin yaptığı Brawl Stars rap şarkısı ise o dönem o kadar patlamıştı ki günlerce hatta haftalarca trend birden düşmedi. Yıllar ilerledikçe ekip beraber videolar çekmeye devam etti. Aslında bu dönem sadece Brawl Stars veya mobil oyunlar oynamadılar. Yan yana yaptıkları doğruluk, cesaret gibi içerikler, ark videoları, disler ve Vales, Gereksiz Oda gibi YouTuber'ların da bulunduğu Minecraft videoları yapıyorlardı. Fakat bence burada Laz ve ekibinin hatta sizin bile yaptığınız bir hata bulunuyor. Peki o hata ne mi? Tabii ki de Minecraft'ın en iyi tahmin sunucusu olan Basho Network'te oynamamak. Basho Network hepinizin tanıdığını düşündüğüm Basho'nun kurmuş olduğu mükemmel bir tahmin sunucusu. Aşırı kaliteli bosslar ve mini bosslar, başka hiçbir sunucuda bulamayacağınız tatlı ve havalı binekler, normal Minecraft'ta asla bulamayacağınız sigma zırhlar, kılıçlar, kazmalar gibi havalı eşyalar ve daha bir sürü özelliğiyle harika olmasının yanı sıra oyuncu sayısıyla da gayet aktifli olan, sıklıkla büyük eventlerin yapıldığı Türkiye'nin en iyi tahmin sunucusu. Sunucuda Chamkoel, Kal ve Algomi gibi YouTuber'lar da bulunuyor. Bitti mi? Hayır. Biliyorsunuz ki Discord uzun bir süredir kapalı. Ben arkadaşlarımla anlaşmadan nasıl oyun oynayacağım dediğini duyabiliyorum. Merak etme. Basho Network bunu da düşünmüş ve oyuna sesli sohbet özelliğini eklemiş. Peki bunlar için ne kadar mı ödemem gerekiyor? Tamı tamına 0 TL. Evet, Minecraft Premium'a bile ihtiyacın yok. Tek yapman gereken açıklamada size vermiş olduğum linkten Basho Network sitesine gidip kaydolmak ve oyunu indirmek. Evet, her şey tamamen bu kadar. Eğer sunucu ile ilgili soracağım bir şey veya yaşadığın bir sorun olursa açıklamadaki Discord adresinden yetkililere ulaşabilir ve sorununu anında çözebilirsin. Fakat işler her zaman istendiği veya beklendiği gibi gitmeyebiliyor. Tek seferde bütün bu ropesi açtım. 1 milyondan fazla görüntülenme, 30 binden fazla beğeni ve 5 binden fazla yorum. 2024 6 Haziran'da attığı bu videodan sonra Laz Ali sessizliğe gömüldü. Günler, haftalar, aylar derken 1 yıldan fazla bir zaman geçti. Peki neden? Neden Laz Ali 1 yıldır video atmıyor? Öncelikle merhaba Yunus abi, nasılsın? İyiyim Emirhan, sen nasılsın? Teşekkür ederim abi, ben de iyiyim. Laz Ali'den yani abinden biraz bahseder misin? Yani genel olarak zaten Laz Ali'yi benden çok tanıyan hayranları falan da vardır yani. Laz Ali zaten yıllardır sosyal medyada olduğundan kaynaklı birçok şeyini biliyorsunuz zaten. Oyun oynamayı çok sever. Oldum olası oyun hastasıdır. Evden kaçıp internet kafeye gitmelerinden tutun da mobil oyunlara sardı bir aralar. Zaten mobil oyunlara sardıktan sonra da YouTube serüveni başladı. Oyun hastasıdır, öyle diyebilirim yani. Laz Ali'yi kısaca tanımlamam gerekirse oyun hastasıdır, bu kadar. Peki YouTube'u iş olarak mı görüyordu yoksa hobi olarak mı? Başta bir hobi olarak görüyordu. Kendisi zaten Clash of Clans'la başladı biliyorsunuz. Kendisine ait bir klan vardı. Klanındaki insanlar çok fazla oyunla alakalı bilgileri yoktu. Videoların linklerini kendi klanındaki arkadaşlarına gönderiyordu. Onlar izlesin diye yani, iş olarak değildi. Hobi olarak oynadığı oyunu klanındaki insanlara daha iyi anlatabilmek için videolar çekmeye başladı. Bu şekilde zaman içerisinde işe de döndü. Yani başlangıçta hobiydi ama sonrasında tabii ki de kanal büyüdükçe işe döndü yani, öyle diyebilirim. Abi sen ilk kanalını ne zaman açtın ve seni kanal açmaya Laz mı ikna etti? Şöyle, ben ilk kanalı galiba bunu birçok arkadaş bilmez. Tarihi bir kanalım vardı Bilgi böyle. zamanı mı? Evet, Bilgi Zamanı kanalı. Orada Ruhi Çenet'in o eski tarzı vardı ya, o tarz videolar falan çekiyordum. O kanalı bana evet abim aç demişti. O dönemlerde çok fazla ilgim olduğu için bu tarz bir kanal açmak istediğimi söylemiştim. O da tamam demişti. İlk kanalımı o şekilde açtım. Sen zaten kendi kanalında çokça açıkladın. Eminim özelden de çok fazla bu konu hakkında sana soru soruldu. Burada son kez sorup noktalamak istiyorum. Senin bildiğin ve söyleyebileceğin kadarıyla Laz neden YouTube'u bıraktı? Ve son videosunu yüklerken bunun kanalına yükleyeceği son video olduğunu sana söyledi mi? Şöyle, son videosu olduğunu bana söylemedi. Ben de sonradan öğrendim. Laz yoruldu yani açıkça.
Çünkü 10 küsür yıldır sosyal medya ile ilgilenen bir insan ve gerçekten çok yorucu bir iş. Özellikle hani günlük video atmak gerçekten çok yorucu bir iş. Bazı izleyicilerimiz vardır. Ne yapıyorlar ki ya diyordur. Hani bilgisayarın başına geçip oyunu açıp oyun oynuyor ve bunun videosunu çekiyor. Ne var ki bunda falan diyordur ama arka planda gerçekten öyle olmuyor arkadaşlar. İçerik bulmak zaten başlı başına bir eziyet. İçerik bulmak çok zor. Sonrasında bunun editi var, kapak fotoğrafı var, sponsorluk anlaşmaları var. Farklı bir sürü şey var. Bir sürü insanla her gün iletişime geçip bir sürü iş yapıyorsunuz ve bunu düşünsene her gün yapıyorsun yani. Hani bu psikolojiye girmek ve bu psikolojiyi uzun bir süre devam ettirebilmek çok zor. Yani Laz'da dediğim gibi olayın yorgunluğu ister istemez psikolojiyi etkiliyor. İnsanı fiziki olarak da mental olarak da çok fazla yoruyor ve bu durumlarda da insan bir ara vermek istiyor. Yani şu anda abim bir ara verip bir rahatlayayım, bir kendime geleyim döneminde. İnsandan insana değişiyor. Kimisi bir ay ara verir, kimisi bir yıl ara verir, kimisi hiç geri gelmez. Ne zaman geri döner, ne yapar? Geri döner mi bilmiyorum yani. O sorunun cevabı bende de yok. Evet, belki de hiçbir şey düşündüğümüz kadar karmaşık değildir. Düşündüğünüzün aksine Laz ne öldü, ne boşandı, ne bir hastalık geçirdi, ne de başka bir sorunu var. Fakat farkında olmadığınız bir şey varsa o da YouTube'un düşündüğünüzden daha zor bir meslek olduğu. Hayır, bizler sadece kamera karşısında 2-3 sohbet edip oyun oynayıp video yüklemiyoruz. Bu işin arka planında yaşadığımız tonla sıkıntı var. Girişteki yazıda da yazdığım gibi. Bu video araştırmasıyla ve editiyle beraber 2 aydan uzun bir süreçten geçti. Özellikle yoğun bir mental ve üzücü bir geri dönüşlere karşı iyi bir iradeniz yoksa bu işi emin olun yapamazsınız. Laz yıllardır var ve yıllardır bu şekilde yorumlar alıyor diyeceğinizi biliyorum. Fakat siz farkında olmayabilirsiniz ama telefon, bilgisayar veya televizyon ekranlarından izlediğiniz kişiler yani bizler de birer insanız. Laz belki yıllardır bu piyasada ama insan olduğu için yorulabilir, üzülebilir ve hatta sıkılabilir. Ama abi özel hayatımda da gerçekten çok yoğunum. Bebek var biliyorsunuz. Bebekle ilgilenmek gerekiyor. YouTube benim çok fazla zamanımı alıyor. Vallahi bak sen mi söylüyorum, YouTube insanın şöyle her gün video çekme, oyun kanalısın neticede, her gün video çekme sorumluluğu senin hayatını bitiriyor. Günümüze geldiğimizde Lazeli, Lazer kanalından ve TikTok ile Instagram hesaplarından videolar atmaya ve yayınlar yapmaya devam ediyor. Lazer kanalında daha çok Ark veya Clash Royale gibi oyunlar oynarken, TikTok'tan ve Instagram'dan ise daha çok hobilerini ve günlük hayatından içerikler paylaşıyor. Herhangi bir zorunluluğu bulunmadan, eskisi kadar kötü yorum almadan, herhangi bir yoğun edit işiyle uğraşmadan veya kendisini bu işten alıkoyacak bir şey olmadan tamamen özgürce kendi istediği içeriklerini paylaşıyor. Bu videoyu yapmadan önce kendisine ulaştım. Ne kadar videoya gelmesini veya ses kaydı bile olsa göndermesini istesem de ne yazık ki başaramadım. Belki bu bile Laz'ın artık YouTube'dan sıkıldığının bir göstergesi olabilir. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok yorgunum, gerçekten çok yorgunum. Son zamanlarda canlı yayınlar olsun, videolar olsun bayağı yoruluyorum cidden. Bu videoyu atacağınız en az 50.000 like bana çok büyük bir moral olacak arkadaşlar. Umarım atarsınız diyorum.